Oo, gölgeyi bulmuşsunuz hemen. Aferin aferin. Zaten Belçika'da şu an anomali sayılan bu sıcak havada gölge şart. Gerçekten 2 gündür kavruluyorum güneşin altında. Bu yüzden yürürken genellikle gölgeye yerler bulmaya gayret gösteriyorum. Dünkü videoda da bahsetmiştim. Brüksel çok ufak bir şehir. Gerçekten her yere yürüyerek gidebiliyorsunuz. Aşırı kompakt, keşfetmesi, gezmesi, görmesi gerçekten çok kolay. Hiçbir şekilde toplu taşımaya ihtiyacınız yok. Ve bugün dünden farklı olarak sokaklarda yürümek istiyorum. Mimari güzelliklerin, sokakların estetiğinin ve birazcık da sakince havanın tadını çıkarmak istiyorum. Hafta ortası çarşamba olmasına rağmen gerçekten çok kalabalık bir meydan. Burası da gayet yeşil bir alan, yani şöyle her yer ağaçlı. Güzel kaldırımlı, estetik kaldırımlı bir cadde ve burada yürüyen çok fazla insan var. Resmen İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi ve hatta Antalya'nın Işıklar Caddesi gibi. Bu güzel havanın tadını çıkarıyor herkes. Dışarı çıkmış dolaşıyorlar, kahve içiyorlar. Vakit geçiriyorlar dışarıda. Her şey tadilatta ya. Bitmiyor yani. Tam benim geleceğim zamanı bulmuşlar. Sağ olsunlar. Irish Pub. Her ne kadar kaçsam da eski memleket peşimi bırakmıyor maalesef. Çok seviyor beni. Şu mimari biraz İspanya'yı andırıyor. Buradaki de Fransa'yı. Ya aslında resmi dillerin sayısı gibi aslında. Her şeyden biraz var gibi. Kimi yerde çok tarihi bir mimariye rastlıyorsunuz. Kimi yerde farklı bir memleketi yansıtan bir mimariye rastlıyorsunuz. Kimi yerde gökdelenler dolu. Kimi yerde aşırı modern binalar dolu. Çok farklı şeyler var yani. Bütün çevresindeki kültürel zenginliklerin bir toplamı olmuş gibi. Bu da aşırı çirkin bir tane var mesela. Oha! Sahnenin inşaatı bayağı bitmiş. Yarın konser olacak herhalde. Serdar Ortaç'ı buraya çağırmak lazım. Bu arada şurada Starbucks var. Deli pahalı. Bir suya 3 euro 80 cent falan verdim dün. Çok susamıştım, o yüzdendi yani. Yoksa öyle bir parayı asla bir suya vermem. Yapacak bir şey yok. Midye kabukları, salyangoz kabukları şurada, arkada daha farklı istiridye kabukları. Yine salyangoz, yine midye ve yine istiridye kabukları karışık. Kırık cam. Biri burada güç denemesi yapmış. Geze geze dünkü pasaja geldim. Dün bununla alakalı çok fazla görüntü alamamıştım. Sadece konuşuyordum kendi kendime. O yüzden görüntüyü bugün göstereceğim. Bende bundan olabilir. Henüz emin değilim. Testini yaptırmam lazım. İçinde bir restoran. Bu da menüsü. Hemen ana yemeğe geldiğimiz zaman şurada görüyorsunuz. Somon bifteği, sebzeler, patates püresi ve Bouillie Blanc. Bunu bilmiyorum ne olduğunu. 29 euro istiyorlar buna. Soygun. Burası aslında birazcık da o Milano'daki pasajların küçüğü gibi. Yani çok estetik, çok güzel bir mekan. Özellikle bu cam tavanlar çok muhteşem bir hava katıyor. Direkt hani güneş üzerinize geliyor, doğal bir ışık kaynağı. Ama
mekanlara girmeye korkuyorsunuz yani gerçekten. Yüklü miktarlarda para ödeyeceğiniz belli. Direkt hani ben bağırıyor, ben lüksüm, deli gibi para çıkacak cebinden diye. Her yer Arnavut kaldırım dolu. Her taraftalar. Ve benim bu garip ayakkabılarımın tabanı çok sert. Yani hiçbir şekilde yumuşak değil ve adımlarımı yumuşatmıyor. Dolayısıyla ilk gün bayağı bir zorlanmıştım yani. Ayaklarım ağrıyordu, tabanlarım resmen şişmişti. Ama şu an gayet iyiyim. Bir problem yok. Yürürken keyifli alıyorum. Ayaklarım alıştı galiba. Bütün senaryo değişmiş ya. Ben sadece özel günler ve etkinliklerde falan değişiyor sanıyordum. Ama bildiğin her gün değişiyormuş ya. Bugün resmen tepeyi de çimenle kaplamışlar. Bir çoban olmuş kendisi. Tıpkı İsa gibi. Çok yürüdüm, çok yoruldum. Başlarda demiştim Arnavut kaldırımı o kadar rahatsız etmiyor da şu an dizlerim ağrımaya başladı çok yürümekten. Bir de sıcak artık. Üzerinde siyah yine. Kaç gündür aynı tişört giyiyorum. Sıcak da başıma vuracak, az kaldı. O yüzden bugünlük bu kadar diyoruz. Umarım Belçika sokaklarını izlerken keyif almışsınızdır. Estetik olarak bir doyum, haz yaşamışsınızdır. Daha fazla videoyla yine karşınızda olacağım. Bu ve bunun gibi içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.